Kanalıma hoş geldiniz. Orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçekli olmasını mı istiyorsunuz? O zaman bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Eğer anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz sizlerin de orkideleri bu şekilde birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Sizlere bugün orkidelerinizin çiçek çıkarmasını destekleyecek, hem yaprakların canlanmasına yardımcı olacak 3 farklı yöntem göstereceğim. Bunun için sizlere neler kullanacağımı göstereceğim. Hemen ilk yapmamız gereken şeyden başlayalım. Bugün 3 farklı yöntemden bahsedeceğim. İlk yöntem için ihtiyacım olan yulaf. 1 yemek kaşığı yulafı bir şişeye koyuyorum. Yulafı kullanmamın nedeni yulaf özellikle bitkilerin köklerinin büyümesini hızlandırır ve çiçeklenmeyi destekler ve aynı zamanda yaprakların da canlanmasını sağlar. Çünkü içerisinde bol miktarda azot vardır. Bakın bir şişenin içerisine koydum ve kaynar su koydum. Bu şekilde kapağını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şimdi ikinci sıvı bitki besinimiz için kahve gerekli. Ben tamamen katkısız, şekersiz toz kahve kullanıyorum. Sizler de mutlaka şekersiz, katkısız toz kahve kullanın. 1 yemek kaşığı toz kahveyi bir borcamın içerisine koyacağım. Ve üzerine alabildiği kadar su koyacağım. Bildiğiniz üzere kahve bitkileri çok faydalı. İçerisinde bol miktarda fosfor, azot ve zengin mineraller vardır. Özellikle bitkilerin böceklenmesini ve hastalıkları uzaklaştırır ve bitkinin yapraklarını da canlandırır. Bu yüzden bu ikisi çok güçlü minerallere sahip olduğu için bir arada hem de farklı şekilde kullanacağım. Evet, iyice karıştırıyorum ve bunu da diğer yulafla birlikte dinlenmeye bırakacağım. Birkaç saat bekleteceğim. Bu aşamada sizlere özellikle orkidelerinizin çiçek açabilmesi için ilk yapmanız gereken bakımı göstermek istiyorum. Eğer orkidelerinizin bütün dalları bu şekilde yavaş yavaş çiçeklerini döktü ve sararmaya başladıysa mutlaka budama yapmalısınız. Orkidelerde budamayı nasıl yaparız? Sararmanın bittiği yerden itibaren. Yani bakın bunlar dolu boğumlar, çiçek açmamış boğumlar. Çiçek açan boğumları kesiyoruz. Artık çünkü buralardan çiçek çıkmayacaktır. Bunun yerine çiçek açmayan boğumları bırakıyoruz. Çünkü yeni orkide filizleri çıkacaktır. Aynı şekilde bütün sararan dalları sararmanın bittiği yerden itibaren kesebilirsiniz. Eğer bu dalları kesmezseniz sararma hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Orkidelerde bazen çiçek dalları hızlı bir şekilde sararabilir, bazen ise sararmaz. Bu tamamen orkidenizin dallarını, çiçeklerini döktükten sonraki bekletme süresine bağlıdır. Evet, bu orkidemin yapraklarını budadım. Şimdi diğer orkideme geçiyorum. Bunda da aynı işlemleri uygulayacağım. Orkidede budama yaparken dalın ucunda belirgin bir tomurcuk varsa dalı kesmiyoruz. Fakat belirgin bir tomurcuk ya da uzama belirtisi yoksa o dalı kesiyoruz. Bakın bu dal bütün çiçeklerini dökmüş. Ucunda belirgin bir tomurcuk yok ve kesiyorum. Gördüğünüz üzere sadece tek çiçek kalmış ama dal ucunda tomurcuk yok. Diğer kısmı ise bırakacağım ve böylelikle tekrardan daldan uzamaya devam edecek. Çiçeklerini döken ve solmaya başlayan bütün dallarımı bu şekilde budamış oldum. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz gübreye bakalım. Hazırladığım gübreler yeterince soğudu. İlk olarak hazırladığım kahve suyunu posasından ayıracağım.
Bunun için ince bir tülbent kullanıyorum. Posasının kesinlikle orkide köklerine yapışmaması için bu şekilde süzüyorum. Artık birinci sıvı bitki besinim hazır. İlk olarak bunu orkide yapraklarında nasıl kullanacağımı göstereceğim. Kahve suyu özellikle orkide yapraklarında bir bitlenme, böceklenme, unlu bit, kabuklu bit ya da kırmızı örümcek varsa bunları uzaklaştırır. Eğer orkidenizin yapraklarında sararmalar, çürümeler, mantar gibi hastalıklar varsa bunları da dezenfekte etme özelliği vardır. Mutlaka benim yapacağım şekilde uygulayın. Ayda bir kere orkide yapraklarını hem tozlardan, böceklerden uzaklaştırıp hem de bu yöntem ile canlandırabilirsiniz. Özellikle bu tarz yaprak temizliklerinde mutlaka yaprak altlarına bakmanız gerekiyor. Genelde böceklenmeler yaprak altından başlar. Bu yüzden hem yaprak altından hem de üstünden tüm tozları ve herhangi bir hastalık varsa bunları silerek uzaklaştırmaya çalışacağız. Evet, şimdi ikinci yönteme geçelim. Kahve suyunu birinci yöntemde sadece yaprakları silmek için kullanmıştım. İkinci yöntemde ise kahve suyu ile bitki yapraklarımıza gübreleme işlemini uygulayacağız. Yani direkt sıvı bitki besinini yapraktan vermiş olacağız. Bunun için hazırlamış olduğum kahve suyunu bakın bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ölçüleri kendiniz evdeki çiçek sayınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Toplamda bakın gördüğünüz üzere 700 mililitreye yakın bir kahve suyum var. Ve bunu 1,5 litreye kadar üzerini arıtma suyu ile dolduracağım. De artık
yapraktan gübreleme işlemi için hazır ve bu işlemi orkidelerimizin tüm yapraklarına uyguluyorum. Hem yaprakları üstten hem de alttan sıkmanız gerekiyor. Tüm yapraklar tamamen kahve suyuyla ıslanacak şekilde mutlaka sıkın ve bunu bütün salon çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Yalnız bu işlemi mutlaka dışarıda, bir balkonda ya da bahçenizde yapmanız gerekiyor. Çünkü bu tarz gübrelemelerde orkide yaprakları ya da bitkilerin yaprakları çok fazla su çekebilir ve gövde kısmına girebilir. Ve bunun hızlı bir şekilde buharlaşması ve kuruması için bu işlemi dışarıda yapmanız gerekiyor. Evde nem ve farklı sıkıntılara sebep olabilir. Gördüğünüz üzere bu işlemi bütün orkide yapraklarına uyguluyorum. Özellikle hasta olan yapraklarınız varsa orkidelerinizden bu yapraklara uygulamanız özellikle onların iyileşmesini hızlandıracaktır. İşlemi uyguladıktan sonra mutlaka bir pamuk ile orkidenizin gövde kısmında biriken suyu almanız gerekiyor. Bakın bu işlem çok önemli. Bunu dışarıda bile yapsanız bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü su birikmesi mantar hastalıklarına sebep olabilir. Dışarıda kısa sürede su buharlaşacaktır ve kurumaya başlayacaktır yapraklar. Böylelikle yeniden orkideleriniz yapraklardan canlanacak ve böcek ve hastalıkları da uzaklaştırmış olacaktır. Evet, son 3. bölüme geldim. 3. artık yöntemimiz ise hazırlamış olduğumuz yulaf vardı. Yulaf suyunu kahve suyu ile birleştiriyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Elimdeki cam şişe yaklaşık olarak 175 milim. Dediğim gibi sizler evdeki çiçek sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Burayı evdeki tüm çiçeklerime vereceğim ve orkidelerime vereceğim. Bunu daha rahat, kolay verebilmek için kullanacağım kabı değiştiriyorum. Evet, şimdi bu işlemi biraz önce gübrelediğim bütün orkidemin köklerine veriyorum. Kahve suyu orkide köklerine çok fayda sağlayacaktır. Çiçeklerinize su verirken kesinlikle ihtiyacından fazla olan çok fazla su ve gübre vermeyin lütfen. Yaklaşık olarak 8 yemek kaşığı kadar bir gün içerisinde o suyu çekeceği kadar vermeniz gerekiyor. Günlerce hiçbir şekilde orkidelerinizi saksı içerisinde suda ya da gübre suyunda bekletmeyin. Fayda değil, zarar sağlar. Bu yüzden mutlaka orkidenizin ihtiyacının olup olmadığını köklerine bakarak kontrol edebilirsiniz. Genellikle kök rengi bize suya olan ihtiyacı hakkında bilgi verir. Beyaz ise suya ihtiyacı vardır. Fakat yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Bunu da lütfen unutmayın. Bakın verdiğim su miktarı bu kadar ve bunu akşama kadar çekecek. Eğer çekmezse bir gün sonra mutlaka o suyu dökmeniz gerekiyor. Yani orkide çok fazla suyu sevmez, kök çürümesine sebep olur. Bu da çiçeklerin hızlı bir şekilde dökülmesine neden olur. Orkidelerimin son hallerini sizlerle paylaşacağım. Öncesinde videomu eğer beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve beni hangi ülkelerden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.
Videomun başında sizlerle paylaştığım orkidelerimin son halini gösteriyorum. Gördüğünüz üzere şu anda bol bol çiçekliler. Yapmış olduğumuz bakımlar sonucunda aylar içerisinde orkideler bu hale geliyor. Tam 6 ay sürdü orkidenin bu hale gelmesi. Orkideler yavaş yavaş sağlıklı kök ve yapraklara sahip olduktan sonra canlanır ve yeni çiçek dalları çıkarmaya başlar. Ve bu şekilde çiçeklenmesi 6 ayı bulur. Bunun için düzenli olarak ayda bir kere mutlaka bu bakımları yapmanız gerekiyor. Ve mutlaka bol ışık alan, direkt güneş almayan bir pencere kenarına orkidelerinizi konumlandırmalısınız. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.